seekers of truth. Can somebody translate? You I translate is already meditation. I think you need it. I bow to all the seekers of gerçeği arayanların önünde iyi gör. Gerçeği arayanların önünde iyi gör. Now, we have to realize that truth cannot be conceptualized. Gerçeğin kavramlaştıramayacağını anlamalıyız. Truth is and will be all the time. Gerçek vardır ve olacaktır bütün zamanlar boyunca. We cannot organize it. Hiçbir şekilde onu denetleyemeyiz, düzenleyemeyiz. And those who are seeking truth have to know that they should keep their minds open like a scientist. Hakikati arayanların bilmesi gereken bir şey vardır. Bir bilim adamı gibi. And whatever we are telling you has to be taken as a hypothesis. Size burada her söyleyeceğimiz şeyi bir hipotez olarak kabul edin. And if it proves right, then you have to accept it as honest people. Dürüst bir insan olarak eğer burada söylediklerimi kanıtlayabilirseniz o zaman kabul edeceksiniz. Since long there has been talk about truth. Uzun zamandan beri hakikatle ilgili bir sürü şeyler öne sürülmektedir. Socrates talked about it and he was killed. Sokrates gerçekle ilgili bazı gözlemlerde bulundu ve öldürüldü. Then came Christ. Sonra He talked Hazreti İsa about it, geldi. he was killed. O da gerçekle ilgili bazı şeyler söyledi ve o da öldürüldü. Then came Prophet Muhammad and he was also in a way killed. Bundan sonra Hazreti Muhammed geldi. O da bazı gözlemlerde bulundu. O da bir anlamda öldürüldü. But today the human awareness is much better. Ama bugün şunu söyleyebiliriz. İnsanların bilinçleri çok farklı bir durumdadır ve daha iyidir. And we are understanding that truth has to be beyond our mental projections. Farkına vardığımız bir gerçek vardır ki şu anda gerçek bizim akli süreçlerimizin çok dışında bir şeydir. When we see those people who talk of peace and talk of any theories of democracy or capitalism or communism, Etrafımızda kapitalizm, komünizm, barış üzerine konuşan insanları gördüğümüzde or they talk of any religion like Islam, Hinduism, Christianity, ya da Hinduizm, Hristiyanlık ya da Müslümanlık üzerine konuşanlar bulunduğunda everyone is just the same. aslında herkes aynıdır. There is no binding force. Anybody can commit any sin. İnsanları birbirine bağlayan hiçbir şey yoktur. Herkes her türlü günah işleyebilir. So where are we gone wrong? Acaba nerede yanlış bir şey yaptık? All these prophets and saints and incarnations were absolutely truthful. But where have we gone wrong? Bütün şimdiye kadar söylenenler, yapılanlar belki doğruydu. Ama bir yerde bir yanlışlık oldu. Acaba nerede? There's one thing common among all of them, that they said, you must seek the eternal. Bütün bu söylenen şeylerde ortak bir nokta vardı. Hep bir ebediyeti düşüneceksiniz deniyordu. And transitory
moderation and in their limitations. Geçici şeyler çok makul bir şekilde kullanılmalıdır ve bunların kısıtlı olduğunu önceden bilmeliyiz. This is the essence of all the religions. Bu her dinde böyledir, her din bunu söylemektedir. But we have gone wrong because we did not seek the eternal. Evet, bizim yaptığımız yanlış, ebedi olanı bulamamızda, onu aramamamızdan geliyor. And got lost into transitory things. Ve bu yüzden de geçici şeylerin içinde boğulduk gittik. There was nothing wrong with those who started all these great religions and great philosophies. Bu büyük dinleri başlatanlar ve büyük felsefeleri yaratanlarda da yanlış olan bir şey yoktu aslında. But we missed the point. Ama biz bir şeyi tam olarak anlamadık. But today, the human awareness has reached a stage where it can see so clearly. Bugün insan bilinci artık bazı şeyleri çok net görebilecek bir düzeye geldi. The fulfillment of the promises given to us has to be done. Bize vaat edilen şeylerin artık gerçekleşme zamanı geldi. It is said that there is the root, the all-pervading power around us. Etrafımızda her yanı kaplamış olan bir gücün varlığından bahsediliyor. All the living things that you see like flowers and fruits and trees and human beings are miracles. Etrafımızda gördüğümüz insanlar, çiçekler, ağaçlar hepsi bu dünyanın insanlarıdır. Bu dünyanın These are worked yaşayan out. şeyler. These are worked out through this all-pervading subtle power. Bütün bunları yaratan, o her tarafa yayılmış olan o çok ince, süttil diyeceğimiz bir güçtür, kudrettir. But so far we have never felt it, our mass, this power. Bu gücü şimdiye kadar maalesef hiçbir şekilde tezahürünü göremedik. Few saints have felt it, but nobody would believe them. Birçok aziz bu uğurda belki can verdi ama kimse onlara inanmadı. But now a special blossom time has come. Sanırım şimdi bir çiçeklenme dönemi geldi. And in this blossom time, we are going to find out the truth without any difficulties. İşte bu dönem içinde artık hakikati hiçbir zorluk çekmeden bulacağız. It has to be the easiest thing because it's a living process. Gerçekten bu çok basit bir şey olacaktır. Çünkü bu bir yaşam süreci içinde olan bir şeydir. When you sow the seed in the Mother Earth, it sprouts spontaneously. Toprak ananın içine attığımız bir tohum kendiliğinden filiz vermekte, çimlenmekte ve gelişmektedir. In the same way, within us, this power, which I am told is described as asas in Quran. Aynı şekilde bu bahsettiğim güç Kur'an'da asas olarak tanıtılan güçtür. In the Bible as the Holy Ghost. İncil'de de bu Ruhul Kudüs olarak tanıtılmaktadır. And in the Indian scriptures as Adishan. Primordial Mother as Athena. Benim ülkemdeki bazı dinlerde de bu gerçek ana, temel ana olarak tanıtılmaktadır. Besides the triangular bone called as sacrum, meaning sacred bone, Bu omuriliğin dibinde bulunan üçgen kemik aslında kutsal bir kemiktir. this is the power of God's desire, which resides within us as our pure desire. İşte buradaki güç aslında Tanrı'nın bir gücüdür ve saf bir arzuyu dile getirmektedir. And it spontaneously rises and breaks through our fortunate bone area Bu kendiliğinden spontane bir şekilde
yükselir ve beynin en arka parçasına doğru gider. En üstte kendini belli eder. So actually you get the actualization of your baptism, actualization. Aslında bu anda belki de kendi kendinizi vaftiz etmenin gerçekliğini anlayacaksınız. It is not just artificial certificate. Bu suni yapay bir elinize verilen kane değildir. Thus you become connected with the all-pervading power and you become a saint. İşte bu anda o her yana yayılmış olan güçle birleşeceksiniz ve bir anlamda da kendi kendinize aziz olacaksınız. Or you become vali. Belki de vali olacaksınız. Or you become a self-realized soul. Belki de kendi kendini tanımış bir ruh haline geleceksiniz. As a result of that, transformation starts taking place in every human being. İşte bunun sonucunda artık bir dönüşüm başlamaktadır bütün insanlarda. And this transformation is very unique. Gerçekten benzersiz bir dönüşümdür bu. Such a person automatically becomes purified. Gerçekten bu şekilde insanlar otomatik olarak aratılacaktır. You don't have to tell such a person, don't do, don't do. He just does not do wrong things. İşte böyle bir insana artık şunu yapma, bunu yapma demeyeceksiniz. O zaten yanlış yapmayacaktır artık. He becomes very dynamic, but very compassionate. Çok dinamik olmakla birlikte aynı zamanda da şefkat sahibi olacaktır. And lives in complete joy and peace. İşte bu insan artık müthiş bir sevincin içinde ve huzur içinde yaşayacaktır. All this is your right as human beings to have it. Bu sizin en doğal hakkınızdır. İnsan olmanızın verdiği bir haktır size. This is the glory that is within us. Bu içinizde olan bir yüceliktir. Sadece bize ait. Only our instrument has to be connected to the main. Bunu şöyle söyleyebilirim. Bir anlamda içinizde bulunan alet prize takılmak zorundadır. Also, physical, mental, emotional disorders get completely corrected by this act. İşte bu oruçla her türlü fiziksel ya da duygusal bozukluklar bir anlamda tahmin edilecektir. And you start feeling this formless energy all around yourself. Bu hiçbir forma sahip olmayan gücü artık etrafınızda hissetmeye başlayacaksınız. So you get your enlightenment, your attention becomes enlightened. Bir anlamda artık aydınlatılmış olacaksınız. Dikkatiniz, konsantrasyonunuz aydınlatılmış olacak. Now we have here people from I don't know how many countries who have come to Istanbul to meet you all. Burada dünyanın birçok yerinden gelen, İstanbul'a gelen, sizlerle buluşmaya arzu eden birçok insanlarla beraberiz. It is surprising how it was difficult for any one of these the Western country people, especially English, French, to even pronounce one Hindi word or any other language, Indian language. Aslında gerçekten şaşırtıcıdır. Bu Avrupa'nın birçok yerinden gelen İngilizler, Fransızlar Türkçe bir sözcük söylemeyi But now they can pronounce Sanskrit. Ama artık Sanskritçe bile konuşuyorlar. And later on they will be singing Arabic. Daha sonra da Arapça bile şarkı söyleyecekler. Because now they have become universal beings. Çünkü artık evrensel bir kısım oldu onlar. And this is what we have to touch is our universal being, which is the spirit. İşte bu içimizdeki evrensel ruha dokunma zamanı geldi artık. Now we have people, we have Jews who worship
Sahaja who worship Christ. Şimdi artık öyle ilginç insanlarla karşı karşıyayız ki bazı Museviler aynı zamanda hem İsa'yı hem de Muhammed'i tapmaktadırlar. Because through their experience of truth they have realized that they were incarnations. Çünkü kendi tecrübeleri sonucunda yeniden doğduklarının farkına varmışlardır. All these great incarnations and prophets came on the same tree of life at different times. Bütün bu reenkarnasyonlar ve aynı zamanda yeniden doğuşlar insana yeni bir tecrübe kazandırmışlardır. To give us balance and to save us from evil. Hem bizi dengelemişler hem de kötülükten arıtmışlardır. But we have plucked the flowers and we are saying this is mine, and fighting with these dead flowers. Ama bizim yaptığımız çiçekleri koparmak, şu çiçek senin, bu çiçek benim demek ve bir anlamda aramızda kavga etmektir. So it is important for all people who are honest and who are seeking the truth should achieve their self-realization and see the absolute truth about them. Onun için hakikati arayan insanların kendi kendini tanımaları çok büyük öneme haizdir. They never talked ill about each other. Bu insanlar birbirleri hakkında kötü söz etmezler. But only we, in our ignorance, do that. Aslında biz belki de cehaletimizden böyle şeyler yapıyoruz. So, this light has to come within us. İşte bu ışık artık içimizde doğmalı. Supposing you are holding a snake in your hand and there is darkness and your eyes are not open, you will not believe if somebody says there's a snake in your hand. Mesela karanlıkta birinin elini tutarken hiçbir şeyin farkında olmadan durabilirsiniz. Belki de o anda size gözleriniz kapalı olduğu için elinizde başka bir şey olduğu söylenecektir. But if you get the light and your eyes are opened up, you will immediately yourself leave that snake. İşte bu anda eğer ışığı görüp gerçekten gözleriniz açılırsa o elinizdeki şeyi artık bırakacaksınız. So a person becomes so powerful and so free that no bad habits can dominate him. İşte gerçekten ışığı gören insanın artık hiçbir kötülükten yani bir şeyi olmayacak, kendisi hakikati bulmuş olacaktır. You yourself become your own master and manage yourself. Kendinizin patronu olacak ve kendi kendinizi idare edeceksiniz. I do not have to tell you, don't do this or don't do that. Ben size şunu yapmayın, bunu yapmayın demeyeceğim artık. I'm sorry for today's delay, but you know there were problems of traffic and all kinds of things. Bugünkü gecikmem için özür dilerim. Bir takım trafik dışında problemler çıktı. It was very unexpected. Beklenmeyen bir şey oldu gerçekten. So I hope you will excuse me for coming late. Umarım geç kalmamı bağışlayacaksınız. Tomorrow, of course, I'll be here much earlier and explain to you much more about Sahaja Yoga. Yarın daha erken sizlerle beraber olacağım ve Sahaja Yoga'nın bütün ayrıntılarıyla açıklamasını yapmaya çalışacağım. Sahaja, Saha means with, and Ja means born. Saha sizinle birlikte doğan anlamına gelir Sahajaya. Yoga means union with the divine, with the root. Yoga ilahi olanla birleşme, kökünüzle birleşme demek. So, all the human beings, whatever race they may belong to, have a right to achieve this stage. Hangi sisteme, hangi rejime ait olursa olsun her insanın buna erişmeye hakkı vardır. May God bless you.
Allah sizi bağışlasın. If you want to ask me some questions, I'll be very happy to answer them. Eğer soru sormak isterseniz cevap vermekten mutluluk duyacağım. Tarih boyunca bazı sözler söyleyen önemli şahsiyetlerin öldürüldüklerini hazırlayacak kendisi ifade ettiler. Bir dakika. The gentleman says that a minute ago you claimed that important religious personalities have been killed because of their Niçin öldürmüşler? Sokrat'tan misaller, Sokrat söylediği bazı sözlerden dolayı öldürüldü dedi. Hz. İsa Aleyhisselam'ın öldürüldüğünü söyledi ki ben ona da iştirak etmiyorum ama Hz. Muhammed Aleyhisselam'ın nasıl ve hangi sözlerinden dolayı öldürüldüğünü merak ediyoruz. You said that Socrates was killed, and also, in a way, Jesus Christ was killed. But coming to Prophet Muhammad, the gentleman doesn't seem to agree with you that, or inquires through which particular words of his that he was supposed to be killed. No, he was supposed to be killed in the sense that, you see, whatever he tried to preach and tried to do, people would not listen to him. And he had to really struggle a lot all his life. Benim söylemeye çalıştığım şu diyor, Hz. Muhammed hayatı boyunca bazı şeyleri anlatmaya çalıştı, çok mücadele etti ve dinleyeni çok azdı demeye getiriyor. Yani bir fiili öldürme olayı yok demek. Gentleman says, then there is no physical question of getting him killed. No, not that faith. That part is not important. What the important part is that what he wanted to establish in his lifetime, it was very difficult because the people were so ignorant. Benim için burada önemli olan bir öldürme olayından ziyade anlatmaya çalıştığı şeylerin çok az kimse tarafından anlaşılmış olması ve aynı zamanda da çok zorluk çekmiş olması, kurmaya çalıştığı şeyi o kadar kolaylıkla yerleştirememiş olmasıdır, diyor. Teşekkür ederim. Yoga'da mı yoksa uykuda mı insan beyninin daha fazla çalışır? Bunun arasında bir fark var mı? Bir de uykuda gerçek Bir dakika, bir saniye, bir tanesi. Sonra söyleyeyim. The gentleman wonders whether during sleep or during a yoga session the energy works out itself. What happens? During sleep or during a yoga session, the energy works out. the energy wakes up during the sleep or during a yoga session. No, not during the sleep, but during the yoga session. Hayır, uykuda değil, yoga seansında bu uyanır. It is, one should understand why these great prophets came. Because they had to help us. In the same way, the one who is enlightened can only enlighten another person. Like one light which is enlightened can enlighten. Büyük peygamberlerin niçin geldiğini bu noktada anlamamız gerekiyor. Onlar bizi aydınlatmak için geldiler. Ve bir insanın aydınlattığı insan da belki de dünyayı öder. Sizin bir sorunuz daha var. Yes. But that person has to be enlightened. Is the authority that is from God. That he should be enlightened. Blind people cannot live blind. Körler belki ışığı kolay göremezler ama insanların aydınlatılması zaruri. İkinci soru. Lütfen sorun. Bu da kendi özbenliğini bulup gerçek mistisizm diyorsunuz. Mistisizm. Evet, mistikliğe erişmiş midir acaba? Buna katılıyor mu kendileri? Buda'nın Evet, kendi özbenliğini bulup gerçek
himself has realized self-realization and reached a Yes. supreme stage in business. Yes, he did one exceptional case to prove the rule. Evet, belki istisnayı ispat etmek için yapmıştır bunu diyor, gerçekleştirmiştir. Actually, it was the grace of God which worked on him. And he was so desperate. And he had reached a state where he would have committed suicide if he had not. Aslında bu Allah'ın bir lütfuydu. Belki de böyle bir şey gerçekleşmeseydi, bu da intihar bile edebilirdi. And when you are enlightened, you can enlighten others. You all have all the powers to enlighten others. Like I really don't do it much. All of them here who are sitting are all, I would say, can do it. Benim özellikle vurgulamak istediğim bir şey var diyor. Siz eğer aydınlanırsanız hemcinslerinizi de aydınlatabilirsiniz. Benim burada konuşmam belki de çok önemli değil diyor. Sizin aydınlanmanız asıl önemli olan. If that is your capacity, that is your power today, why not have it? Eğer böyle bir kapasiteniz, böyle bir gücünüz varsa neden bunu kullanmıyorsunuz? Well, you cannot pay for it, you cannot do anything about it effortlessly, you get it, why not have it? Bedavadan böyle bir şeye sahip olmak için neden merak edeceksiniz? It's so simple as that. Today we went in the bazaar and there was a Albanian boy who was selling us something. Then he said, "Who are you?" I said, "I have come here to give self-realization." He said, "Can you give me now?" I said, "Yes." He just puts his hand towards me, he said, "Oh, I'm feeling the cool breeze." Bugün pazarda mesela olan bir şeyi size nakletmek istiyorum. Sanırım bir Arnavut'tu kendisi, bir Arnavutluk'tan gelen biriydi. Benim niçin İstanbul'a geldiğimi sordu. Ben de buraya insanların kendi kendilerini tanımalarına yardımcı olmak için geldim dedim. Peki bana böyle bir gücü verebilir misin dedi. Ben de evet hemen şimdi yapabilirim dedim. Uzattı ellerini ve birdenbire hafif bir ürperti duyduğunu itiraf etti. So he wanted to thank me. I said, "This is your own. What have I done? Why are you thanking me?" Bana teşekkür etmek istedi. Ben de şaşırdım. Ben burada olan her şey senin kendi şeyin. Bana niçin teşekkür ediyorsun dedim. This is all built in you. It has birth. All right, tomorrow you will do this to others. Bu sizin içinizde olan bir şey. Belki yarın bunu siz kendiniz başkalarına yapacaksınız. Yoga sadece bu dünyadaki huzuru sağlamak için midir? Öbür dünyayla ilgili düşünceleri nedir acaba hanımefendi? The lady wants to know whether yoga is to do with this very world of ours. What you have, as far as your own ideas are concerned, about the so-called other world. Sorry, we did not understand this. The lady wants to know whether you have any ideas about the happenings in the so-called other world. See, I have decided not to talk about myself. The reason is, see now, because all of them talked and said openly, like Christ said, "I am the Son of God." And everything talked of truth. So what did they do to that? Müsaade ederseniz ben kendi düşüncelerimin hakkında fazla bir şey söylemek istemiyorum. Çünkü mesela bir örnek vermek gerekirse İsa ben Allah'ın oğluyum dedi. Ve başına gelenleri biliyorsunuz. But I must be something, no doubt. I must be knowing something. But it's better you know yourself and then you'll know me better.
ben bir şeyim, onu bilemiyorum ama ben size şunu tavsiye edeyim. Siz önce kendinizi tanıyın, sonra da beni tanırsınız. Herkesin bu işi başarması mümkün mü? Sorabilir misiniz? Yes, madam. Bir ayrıcalık mı tanıyor bazı kesimi? Onu söylüyorlar. Ben bir öğrenmek istiyorum. The gentleman wonders whether anybody can do this. Or Yes, of course. Anyone who has got enlightenment. aydınlatılan herkes onu yapabilir. Bir dakika, tüm konuşmalarımızda ve parmaklıklı sorularında bu toplantının sanki diğer dinleri dışlar bir hava verdiğini Ahmet'in anlattığını söylersiniz galiba. Böyle bir düşünüyorum. Bunun böyle olup olmadığını açıklamasını rica ediyorum. The gentleman is of the opinion that, or he might be misunderstanding you, that what your practice is in a way externalizes all other religions, in a sense disqualifies them. Is it true? Sahaja Yoga, in a sense, disqualifies all the other major religions in the world. Of course, it proves. It proves their truth, of course. Evet, ben bunun böyle olduğunu söyleyeceğim. Gerçekten böyledir. Ve bunu da kanıtlamaktadır. Of course. Elbette diyor. All religions are true, no doubt about it. But we have done mistakes. That's the point I'm saying. Ama bir dakika, bütün dinlerde gerçek olan bir şey vardır ama acaba bizim yanlışlığımız nereden geliyor? Ben bunu açıklamak istiyorum. Dinlerin hepsinin doğru olduğunu, hepsinin gerçek ifade ettiğini, fakat bizlerin bunu anlamakta bazı hatalara düştüğümüzü, dolayısıyla şimdi sizin açıklamanız da bu işi düzeltmeye çabaladığınızı ifade etmeliyim. Açıklamanızı istemiştim. Bu şekilde ifade edin. Yani diğer dinler hepsi bir ifade etmişler, gerçeği hayat ifade etmişler, Allah'ın izleri bildirmişler, bilgiler peygamberler. Fakat biz ondan tamamen anlayamamışızdır. Dolayısıyla şimdi eksiklik var, biz eksikliği devam edince yok olan sizlere açıklamalar bulunuyorlar. Demek istiyorlar. Evet. It's okay, sen. Bize biraz yaşam ağacından bahsedebilir mi? Söylerseniz o anlar. The gentleman would like you to tell him a bit more about this tree of life. I mean, tomorrow, definitely. I will explain to each and there's going to be no secret about this knowledge of the roots. This is the knowledge of the roots. Only we have to become subtle to feel it. Müsaade ederseniz yarın bunu anlatacağım. Evet. Burada hiç gizli olan bir şey yoktur. Özellikle köklerimizle ilgili her şeyi bilmemiz gerekir. But this knowledge is love, is compassion. Zaten bu bilginin adı da sevgidir, şefkattir. Sahajayoga'yı diğer yöntemlerden ayrı ama ömür özellik nedir? Bir açıklar mısınız? İsterseniz Peki. The gentleman would like to know what exactly differentiates Sahaja Yoga from all other meditation systems. Other yogas. Evet. See, that way, all other yogas are actually an integral part of Sahaja. Aslında bütün öteki sistemler bir anlamda Sahaja Yoga'nın bir parçasıdır. If you say Hatha Yoga, in that also it is first of all the cleansing, this, that and all that, and then you reach a point where you have to take realization. Mesela Hatha Yoga'da bu arınmadan sonra öyle bir nokta gelir ki artık kendi kendinizi tanımanız gerekir. Alright. Now the second is you can say Raja Yoga and all that, the way they preach is artificial. Bunun dışında şunu da söylemekte yarar var. Öteki sistemlerde bir çeşit açıklamalar ya da vaaz edilirken maalesef biraz
suni olunmaktadır. Like in Raja Yoga, they say that you should take your tongue backwards and you should put your stomach tight and all those things. But when Kundalini rises, automatically it happens. You don't have to do it. Mesela dilinizi içeri çekmek, nefes almamak, karnınızı içeri doğru bastırmakla ilgili bazı öğütler verildiğinde insan şaşırmaktadır ama Kundalini'nin yükselmesi olur. Sizin dışınızda belki olur. Siz onu hissedersiniz. Like when your car starts, all the machinery starts moving automatically. But supposing you just take the wheel and start moving, the car won't move. Mesela şöyle bir benzetme yapayım. Kontak anahtarı açtığınızda arabanızın motoru çalışır hale gelir. Ama bu yol yerine siz tekerleği elinizle döndürmeye çalışırsanız araba gitmeyecektir. So one has to understand that yoga means union with the divine. Yoga'nın ilahi olanla birleşme olduğunu önceden kabul etmemiz gerekir. Now the difference is that in modern times nobody has time to go to Himalaya and sit there for hours together cleansing themselves. Gerçekten zamanımızda artık Himalaya'nın tepesine çıkıp kendi kendini arıtmak için insanların maalesef vakti yok. So I have found out a method by which first of all raise your Kundalini. İşte bu yüzden benim bulduğum metotta Kundalini denen iç enerjinizi uyandırıp yükseklere çıkarmanızı sağlıyor. And most of you are surprised, you get your realization quite fixed that moment. Gerçekten beni hayrete düşürüyor. Birçoğunuz bu kendi kendinizi tanıma meselesini gayet kolaylıkla hallediyorsunuz. But supposing somebody do not get it fixed, then they can see in that little light what's wrong with them and they improve themselves. I don't have to tell them. Gerçekten bunu başaramayanlar da, bunu sağlayamayanlar da kendilerinde neyin yanlış olduğunu, neyin hatalı olduğunu görebilirler. Benim onlara bir şey söylemem gerekmez. So you become your own master. Kendi kendinizin patronu oluyorsunuz. Meditasyon yönteminde insanlar bilince ulaştığında yerden birkaç santim ya da birkaç derecelik bir yükselme olur. As far as the gentleman knows, in transcendental meditation, you kind of elevate yourself. It's not true. It's falsehood. Doğru değil diyorum. You see, first you must know that anybody who takes money from you in the name of religion, in the name of yoga, in anything is a false guru. Sizden yogayla ya da bir din namına para kabul eden kimsenin öğrettiği şeyin sahte olduğunu lütfen artık bilin. I don't mind even they being cheats, but not only they cheat you, not only they cheat you, but they spoil your Kundalini and they spoil your chances of realization. We had about 4 or 5 people only yesterday who came to us from this TM, who poor things have become recluses. Gerçekten sahtekarlıkları bir yana sizden bu yola başvurmakla sizin kundalini'nizi yükseltme imkanınızı ortadan kaldırıyorlar. İşte en büyük hata da budur. Logically we should understand what is there to get up from the body and to move about, what is the sense? Bir de mantıki açıdan anlamamız gereken, kavramamız gereken bir şey var. Bu enerjiyi yükseltmenin acaba altında yatan nedir? What is the advantage? We have 2 legs to walk. What is the need? It's stupid. 2 tane ayağımız var, yürüyebiliyoruz. Ne diyor bu işte uğraşalım? All these kind of funny things, if they tell you, why should you believe them? Bu size söylenen komik şeylere lütfen inanmayın. İnanmanıza gerek yok zaten. No scripture has talked about it. Hiçbir kitapta bunlardan bahsedilmiyor.
There should be some basis. Bunun bir temeli arkasında yatan bir şey olmalı. Özür dilerim, bir şey soracağım. Arkadaşımızın sorusu, Hindistanlı bir yoga var. Marashi diye. Bunun öğrencileri bunu yapıyorlar. Ama Sayın Yogi'den itiraz ediyor. Marashi. In India, there is a certain yogi by the name Maharishi. Benim onunla alıp verecek hiçbir şeyim Go yok. and see his bank balance, that's all. Lütfen gidin banka hesabını kontrol edin, o zaman anlarsınız ne demek istediğimi. Please be careful. Please be careful. I'm sorry. There are Indians, I know. I know they are Indians. I'm very sorry for them. That's why I'm here to tell you the truth. Lütfen bu konuda çok dikkatli olun. Biliyorum bazı Hintli vatandaşlar var ama ben size buraya gerçeği anlatmaya geldim. I'd like to warn also. Size bir anlamda da uyarıda bulunmak, ihtar etmek istiyorum belki de. I have talked about them in 1970 very openly. Bu sözünü ettiğiniz kimselerle ilgili ben 1970'te söyleyeceğimi söyledim. Very openly. Çok açık olarak. But still people, I don't know how they take to him because he says that he can make people pay, so people are happy, I think, to pay. Gerçekten anlamıyorum. İnsanlar belki de ona para vermekten zevk duyuyorlar. Thousands of seekers are going. Gerçekten bu hakikatin peşinde koşanlar rahatlıkla para ödüyorlar. Ben bunu anlamıyorum. Yani kısacası sahtekar mı demek istiyorsun? Now one more Evet. sentence and no, all right? Let us Son soruyu acaba. see because it's getting late now. Ben tekniği bahsedilen uygulayanlardan biri parayla aldığını söyleyeyim. Ancak bu teknikten son derece memnunum. Bugüne kadar son derece stresli bir yaşantı vardı. Fevkalade olumlu etkileri oldu. Bir dakika. The lady claims that she's been using this technique of Sahaja Yoga, but she says she paid for it. She paid for it. Really? And at the same time, she's very happy with it. I'm sorry, I made a mistake. I'm sorry. I'm surprised. The lady meant transcendental meditation. But she claims that she's quite happy. I mean, she's been able to relieve all the stress she had. All right, then it's all right. If she thinks so, but I can tell you this much, that don't come back to me when you will have problems. Eğer memnunsanız diyecek bir şey yok ama bana o zaman gelmeyin lütfen. Moreover, you see what power she has, what has she done? Can she give realization to anyone? Is the point. What is the great transformation she does Evet, for the hiçbir payment? o ödediğiniz parayla orantılı bir şekilde kendi kendinizde bir dönüşüm oldu mu? Ve aydınlatacağınız kimse var mı? You see the mantras this gentleman is giving, because you don't know Sanskrit. That means one is Tinga, Pinga, Inga. These are not Sanskrit words. He doesn't know Sanskrit, this man. Bu adamın verdiği mantralar, siz Sanskritçe bilmediğiniz için ben doğru olduğuna inanmıyorum. İda Pinka Tinga means when you show somebody like this, what do you say this in your language? That is Tinga. That's the mantra he gives. And 300 pounds he charges for giving such a stupid mantra. Şöyle parmağınızı uzatmaya İngiltere'deki fiyatı biliyorum 300 pound alırım. And another one he gives is Inga, meaning the string of the scorpion. Inga dediği şey de akrebin iğnesiymiş. And Pinga means
possessed. Go round and round like that. You see, that is pinga. Pinga denilen şeyde Sanskritçe'de bir çeşit cin tutulması, sallanmaya başlar mısınız? I'm sorry, I'm not with that at all. Özür dilerim, benim bununla pek bir ilgim yok. Fakat ben bir sorumu sormamışım. Özür dilerim, özür dilerim. Sadece tekniği uyguladığını söylüyorum. Sormak istediğim şu. O dernekte öğretilen teknik Veda bilimine dayanan milattan önce 2000 yılından beri uygulanan bir kastın özel bir meditasyon yöntemi. Bu yöntemi paralel yaparasız uyguladığımızda yanlış mı oluyor, doğru mu? Now the lady's question is actually based on something else. She says, okay, I paid for it, but as they claim, and she goes to a certain society where they practice transcendental meditation, and apparently they claim that their teachings are based on 1,000-year-old Veda scripts, and she's quite happy with it. I wonder if she wonders what you think about it. I can give you a complete story about it if you come and see me. That they started a course in which people were told to be jumping. I've got a whole sort of a letter from that gentleman whom I have cured also. And they started a course in Scotland, and his name was Mr. Peter Pierce and his wife. She was the granddaughter of a Jew, and they became bankrupt and epileptic, 3 of them. And I had to keep them in my own house to treat them. And I've got a letter from them. So, I mean, this is what I'm saying, that they go to any guru, let them go, but then don't come back to me because it's a headache for me. Şimdi özetlemek durumundayım. Özellikle eğer arzu ederseniz bana özel olarak gelip ben size bunun bütün hikayesini anlatırım diyorlar. Ama şunu da söylemek istiyorum. Bu transandantal meditasyonu yapan birini ben bir anlamda tedavi ettim. Benim evimde gelip kaldılar. İşte onlara gereken şeyi verdim. Ama siz özellikle merak ediyorsanız kendisiyle özel olarak konuşabilirsiniz. I'll send you his letter. You can read it. Bu tedavi Now poor man, he became bankrupt and he's gone to South Africa. Bu söz konusu tedavi ettiği kimsenin size mektubunu gösterebilirim diyor. Ve bir anlamda bu kendisi iflas etmiş durumda ve Güney Afrika'ya kaçtı. He's told me that he used to tell that he could pass through the walls, he could jump up in the air and all lives because he had put so much money in it. Çünkü bu işe çok para yatırdığı için mesela çok rahatlıkla havalarda uçabildiğini, kapalı kapıların içinden geçebildiğini falan iddia ediyordu ama bunların hepsi yalan. Dernekte de parantez olarak söyleyeyim, böyle bir şey var etmiyorlar yani. We don't want to have any more. Now let it be now. Let us have the realization. Better. Pardon, bakar mısınız? Bu yoga sistemini, bu uygulamayı nasıl yapacağız, nasıl öğreneceğiz? Yarın göstereceğim. Yarın diyorlar. Şu anda çok geç oldu. Let's have the Yarın gidemeyiz belki. Çok kalabalık olur. They are worried that tomorrow's session will be too crowded and they may not be able to get realized. So let us have the realization. That's what I'm saying. You are real seekers, eh? O zaman müsaade edin, şimdi kendi kendimizi tanıyalım. Very simple it is. Very simple. Now, just take that we have to use the power of the Mother Earth, so we have to take out our shoes, that's all. Take out our shoes. Lütfen ayakkabılarınızı çıkarın çünkü bütün güç toprak anadan geldi. As we take out for any ibadah, isn't it? Aslında her türlü ibadette de aynı şey söz konusudur. And as we put our hands for namaz, namaz is the thing. Muhammad told you it was all
your eye, I'll tell you how to help your centers, which are on the left hand side, will work out. Gözlerinizi kapamadan önce sol taraftaki merkezlere nasıl mesaj göndereceğinizi anlatacağım. Very simple it is. Çok basit. Anybody can come over to come. First you have to put your left hand towards me, which is symbolically, this is the power of desire, so you want to have your realization. You start there. Sol elinizi bana doğru uzatın ki burada bütün arzular yapmaktadır. Now, so the left hand towards me like this, simple, and the right hand on your heart, because in the heart resides your spirit. Kalbinize dayayın çünkü burada Left asıl towards me, ruhunuz bulunmaktadır. left hand towards me. Sol Right, eliniz, right hand on the heart. sağ eliniz kalbinizin üstünde. Right. All right. Now, then this is the center where the spirit resides. İşte burası ruhunuzun bulunduğu bölgedir. Now, you have to put your hand in the upper part of your abdomen on the left hand side. Sol tarafta gövdenizin tam kalbinizin altındaki yere elinizi koyun. And then you have to put your right hand in the lower portion of your abdomen on the left hand side again. Gene karnınızın altına sol tarafa doğru sağ elinizi koyun. Bastırın. Now, the upper part of your abdomen is the center of your mastery. Yok. Of your mastery. Karnınızın üst kısmı aslında kendi kendinize bir çeşit üstad rütbesi verecek yerin başlangıcıdır. Little loudly, I think they can't hear. Sorry. Now, in the lower part of your abdomen, on the left hand side, is the center of pure knowledge, which manifests through your central nervous system. Karnınızın altında, sol tarafta bütün bilginin kaynağı bulunmaktadır ki bu da merkezi sinir sistemine bağlıdır. Now you put your hand again on the upper portion of your abdomen on the left hand side, which is the center of our master. Gene elinizi karnınızın üstünde bu size üstadlık rütbesini verecek yere doğru koyuyorsunuz. Now you put your right hand again on the heart, which is Sağ the elinizi spirit. kalbinizin üstüne getirin tekrar. Orada ruh bulunmaktadır. Now the center between the neck and your shoulder, in the corner, you put your hand and turn your head to your right. Başınızı sağa çevirip elinizi tam enseyle omuzunuzun birleştiği yere getirin. Now this is the center we catch when we feel guilty. Bu bir anlamda suçluluk hissettiğimiz merkezdir. You should be very pleasantly placed towards yourself. After all, you are a human being. And if you commit mistakes, after all, you are not God. Kendi kendinize memnun olmanız gereken bir yerdir. Çünkü bir günah ya da yanlış yaptığınız zaman da yakalanmadığınızda burada artık bir rahatlık hissetmeniz gerekir. So now you put your hand on your forehead across and press it hard. Şimdi alnınıza getirin elinizi ve biraz bastırın. This is the center of forgiveness. İşte burası bağışlama merkezidir. Now you put your right hand on the back side of your head and push back your head. Sağ elinizi ensenize doğru götürüp kafanızı arkaya doğru itelim. This is the center of asking for forgiveness without feeling guilty. İşte burada kendinizi suçlu hissetmeden bağışlanmakla ilgili bir merkeze varmış oluyorsunuz. Now stretch your hand Uzatın elinizi. and put the center of your hand on top of your head. Bend your head, push back your fingers and move your scalp slowly 7 times, because there are 7 seats of the 7 centers.
in your brain. Elinizin avucu, kafanızı avuçlayarak 7 kere sallayın, biraz bastırarak. Stretch back your fingers. Yavaş bir şekilde 7 merkezi harekete geçirmiş olacaksınız. Now, just we have to do it by closing our eyes. You can take out your spectacles. You have to sit properly. Şimdi bunu gözlerinizi kapayarak yapabilirsiniz. Gözlüğünüz varsa gözlüğünüzü çıkarın. Aynı şeyi yapalım. With both the legs apart from each other, not to sit in a way that you are slouching or too much strain, but in a natural, normal state. Ancak gözlerinizi kapatabilirsiniz efendim ve rahat bir şekilde dizlerinizi açarak normal bir oturuş pozisyonuna geçin. Now please close your eyes and don't open them till I tell. Lütfen gözünüzü kapayın ve ben size söyleyince kadar da açmayın. Now please put the left hand towards me. Sol elinizi bana doğru uzatın. And right hand on the heart. Sağ elinizde kalbinizin üstünde olsun. Please close your eyes. Lütfen gözlerinizi kapatın. Here you have to say and ask a question to me 3 times, which is a very important question. Mother, am I the spirit? Bu noktada bana 3 kere şu soruyu sormanız gerekir. Anne, ben ruh muyum? 3 times. 3 kere. If you are the spirit, you are your guide, you are your master. So please put this right hand in the upper portion of your abdomen and press it hard on the left hand side and ask me a question. Eğer ruh değilseniz kendi kendinizin üstadısınız. Şimdi elinizi sağ tarafı, karnınızın sağ tarafına koyup gene bana bir soru soracaksınız. Here you ask me a question again 3 times. Gene 3 kere. Mother, am I my own master? Call me mother or Shri Mataji, whatever suits. Soruyu şöyle soracaksınız. Shri Mataji ya da anne diyebilirsiniz bana. Ben kendi kendimin üstadı mıyım? Soru bu. Now, take down your hand in the low portion of your abdomen. Şimdi elinizi karnınızın altına götürüp iyice bastırın. Here, Burada I have to respect your freedom. ben sizin özgürlüğünüze saygı duymak zorundayım. And I cannot force pure knowledge on you. Ve size saf bilgiyi hiçbir zaman So you have to ask Zorla. your own freedom. kendi kendinize sormalısınız. Please say 6 times, Mother, 6 kere. please give me pure knowledge. Anne bize lütfen saf bilgiyi ver deyin. Now, when you ask this question, this force Bu soruyu of sorduktan Kundalini sonra starts rising. Kundalini denen güç artık yükselmeye başlamıştır. Now, raise your hand Elinizi kaldırın. on the upper portion of your abdomen on the left hand side and press it hard. Sol tarafta karnınızın üstüne getirip lütfen bastırın. As the Kundalini is rising, we have to help with our confidence, our centers to open out. Kundalini yükselirken kendi
Now here you have to say 10 times because there are 10 petals to this center. Bu noktada 10 kere söylemeniz gereken bir şey var. Çünkü burada 10 tane petal ya da tel çaprağı bulunmaktadır. With full confidence say, Mother, I am my own master. Say it 10 times. İşte burada 10 kere anne ben kendi kendime müstahidiyim diye. This center is created by all the prophets. Kendi kendinize güvendiğiniz için bu merkezin gerçekten bütün peygamberlerce ortaya çıkarıldığını bilebilirsiniz. Now, one has to know that we are not this body. We are not this mind. We are not ego. Bilmeniz gereken bir şey var. Bu vücut bize ait değil. Biz ego değiliz. Bu vücut bize ait değil. We are not our conditions, but we are pure spirit. Biz kendi kendimizi şartlandıran bir kimse değiliz. Biz sadece sahte ruhuz. So now raise your hand onto your heart. Şimdi elinizi kaldırıp biraz daha yukarı kaldırıp kalbinizin üstüne koyun. And say with full confidence, Bütün güveninizle kendinize, the most important truth about yourself. kendinizle ilgili en önemli gerçeği söyleyin. Mother, I am the spirit. Say this 12 times. Anne, ben ruhum. Bunu 12 kere tekrarlayın. Now, raise your right hand Sağ elinizi kaldırın. into the corner Ense ile omuz arasındaki kısma. of your neck and your shoulder. One has to know that divine is the power of bliss and joy. İnsanın bilmesi gereken şey bu noktada aklının bir sevinç But above all, merkezi olduğudur. Ama her şeyin üzerinde above all, it is the power of forgiveness. her şeyin üzerinde de bu bir bağışlama gücüdür. So whatever so-called mistakes you have committed can be dissolved completely into that power. İşte bu noktada işlediğiniz bütün günahlar, bütün yaptığınız hatalar artık affedilecektir, kaybolacaktır. So please turn your face to the right, Yüzünüzü sağa çevirin. symbolically saying that, Mother, I am not guilty. Say it 16 times. Bu noktada bir anlamda sembolik olarak anne ben suçlu değilim diye 16 kere. Now, raise your right hand onto your forehead across and press it hard. Şimdi sağ elinizi alnınıza kaldırıp değdirip oldukça bastırın. You may bend your head. Başınızı öne eğiyoruz. Here is the center to forgive. İşte burada bağışlama merkezi bulunmaktadır. To forgive everyone. Herkesi affedebilecek, herkesi bağışlayabilecek bir merkez. So please say with full confidence, Mother, I forgive everyone. İşte bu noktada kendinize güveniniz tam olarak anne ben herkesi bağışlıyorum diye. Many people
say that it's difficult to forgive, but whether you forgive or you don't forgive, it's a way. Birçok insan bağışlamanın zor olduğunu söyler ama bağışlayın veya bağışlamayın, bunu yapmak zorundasınız. But if you don't forgive, then you play into wrong hands. Zaten eğer bağışlamazsanız yanlış yapmış olursunuz. So please say it from your heart. Mother, I forgive everyone. Gerçekten kalbinizden söyleyin bunu. Anne, ben herkesi affediyorum. Now, take your right hand on the back side of your head and allow your head to rest on it. Elinizi, sağ elinizi biraz başınızın arkasına götürüp bir anlamda başa destekleyin. Here, without feeling guilty, without counting your mistakes, Suçlu or your own hissetmeden, satisfaction, kendinizi suçlu hissetmeden, hata yaptığınızı düşünmeden tam bir memnuniyet içinde. please say, O Divine, if I have done anything wrong, please forgive me. İlahi güç, eğer yanlış yaptıysam lütfen beni affet deyin. From your heart. Gerçekten kalpten söyleyin bunu. Now, stretch your palm and Avucunuzu açın. put the center of your palm on top of your head, Tam avucunuzun on the ortasını soft bone which was in your childhood. kafatasınızın en yumuşak noktasına getirip koyun. Push back your fingers. Bastırın parmaklarınızla. Now again, I cannot force on you self-realization. Gene şunu anlayın ki ben bu kendi kendini tanıma işinde sizi zorlayamam. So now bend your head and say 7 times, moving your hand with pressure, your scalp clockwise. Şu anda başınızı öne eğerek saatın çalıştığı istikamette elinizi bastırarak 7 kere Mother, please give me self-realization. anne beni ne olur kendi kendini tanımamı sağla değil. Please move 7 times. 7 kere bunu yapın. Saatin çalıştığı istikamette elinizi ovuşturarak. Now, take down your hand. Elinizi indirin. Put both the hands towards me and open your eyes slowly. İki elinizle bana doğru uzatarak lütfen gözlerinizi açın. Now, just see if you are thoughtless, if there's any thought. Şu anda hiçbir düşünceniz olmamalı. Now bend your head and put your right hand towards me. Kafanızı biraz eğin ve sağ elinizi bana doğru uzatın. And left hand, Sol try to elinizi, feel the cool breeze out of your head. sol elinizle kafanızdan yayılan belki de o hafif sert serinliği hissedebilirsiniz. Now put the head down Gene başınızı and eğin. put the left hand towards me. Bu sefer sol elinizi bana doğru uzatın. And with the right hand see again if there's a cool breeze coming. Could be hot also. Bu sefer sağ elinizle başınızın üstünde hafif bir serinlik olup olmadığını, bu sıcaklık da olabilir.
again towards me and see with the left hand if there's a cool breeze coming out of you. Gene değiştirin. Sağ elinizi bana uzatarak sol elle bir serinliğin olup olmadığına bakın. Now, put your hands up in the sky, like that, towards the sky. Push back your head Göğe doğru. and ask a question. Soru sorun. Is this the all-pervading power of God? Bu acaba her tarafa yayılan Allah'ın kudreti mi? Is this the rule? Bu tek mi? Is this the power of love? Bu acaba sevginin gücü mü? Now, take down your hands. İndirin ellerinizi. You always feel very relaxed. Şimdi çok gevşemiş hissedeceksiniz kendinizi. Now, those who have felt the cool breeze on their head Özellikle and in your hands, bu serinliği hissetmiş olanlar so kendilerini rahatlamış you can hissedecekler. feel in the head of others also. Belki yanınızdaki Neighbor de says. Ha. bunu hissedebilirsiniz. Here, on top, here. Tam tepede. Little top, yeah? All of you have felt it, I know. So raise your hands. Let's see, both the hands. Those who have felt it, please raise your hands. Bunu hissedenler lütfen ellerini kaldırsınlar. May you receive it. So many of you have felt it. Allah sizi bağışlasın. Tomorrow again, you are coming here and you are going to establish it fully. Yarın gene geleceksiniz ve bunu tam manasıyla tekrar yapacağız. You will feel very joyous, very happy. Mutlu hissedeceksiniz kendinizi. Siz de Hilton Otel'de. Tomorrow in Hilton Hotel. Hilton Otel'inde toplantı ve sergi salonunda yarınki toplantı. I hope you will bring your friends. Herhalde arkadaşlarınızı da getirirsiniz. You feel very relaxed and very happy. Çok rahatlamış hissedeceksiniz kendinizi, mutlu olacaksınız. Especially I have seen Muslims, they receive it very fast. Özellikle Müslümanların bu konuda çok çabuk netice aldıklarını görüyorum. Got it, I know you got it. You got it, I know. All right. So please come tomorrow and don't discuss it because this is beyond your thought. Yarın tekrar bekliyorum. Şimdi tartışmaya artık gerek yok. What time is the meeting tomorrow? 6.30'da. 18.30. I feel very early there today. Tomorrow I hope there is no traffic jam. Yarın daha erken geleceğim diyor. The gentleman wants to ask a question, if you mind. Yeah, please come, please come. You can come here. Herkes dinlesin For the benefit of everyone, he says. All right, what is it, sir? Önce hanımefendi İstanbul'da gördüğümüz için çok mutluyuz. Kendilerine hoş geldin diyorum önce. He's very happy to welcome you here. Daha önceki sorulan sorularda hakikaten bazı kavramların yanlış anlaşıldığı, bunların da yanlış bilinmeden ötürü, Türkiye'de yanlış bilinmeden ötürü olduğunu ifade edeyim. The gentleman says, looking at the questions that have been asked so far, he says all these are because of misconceptions and misguidance. It's all right. İlk But defa one böyle bir has to answer. toplantıya iştirak ediyoruz. Gerçi statistik olarak malumatımız vardı ama They are participating in such a talk for the first time, he says. No, it's all right. And see, I'm a mother, so it's all right. The children must ask questions. Biz de Türkiye'de yogi dedikleri zaman belki bilirsin meşhur bir yogi Kazım var. Cam bazanelerde ölen şiş falan bakılır. Herkes öyle bir şey bekliyor. İmajı var Türkiye'de yogi deyince.
gentleman, in a sense, asks forgiveness that there is a misconception in Turkey because there is a certain personality known as Yogi Kaza who tries to pierce through his body, spears and all the rest. And we expected something like that. And now, seeing the true light, he says. No austerity. Bu sebepten yoga metoduyla ilgili dediğim zaman Türkiye'de yerleşik bir ön fikir bu tür çağrışımlar yaptırıyor. Ama esasında bunun böyle olmadığını biz hanımefendiden dinleyince görünce anladık ama bunu herkese böyle çok açık anlatmak lazım. İmajı silmek lazım. He says, now we've been enlightened and it's simply because of that misconception that we expected something spectacular here. And now we understood where the true light lies. Yani her dinde, her sistemdeki tüccarlar ki bunlar da yoginin tüccarları oldukları için o bakımdan yani bu şekilde anlaşılmadı da kendilerinin müsteri olmasını istirham ediyor. Teşekkür ederim. He says the Honorable Lady should rest assured that now we know what the real true light lies. These are all misconceptions and he thanks you for gratitude. You see, there are no austerities in Sahajayoga. No asceticism in Sahajayoga. Sizin içinizde hiçbir düşmanlık, hiçbir kötüyse olmadığını ben çok iyi biliyorum. No monastic life in Sahajayoga. Maddiyatla ilgili olmadığını tabii görüyorum. God has created this world for you to enjoy, but in the right way. Allah bize bu dünyayı tadına varmamız için yarattı. Ama doğru bir şekilde tadına varmamız için. He is your father and the greatest of fathers. O bir anlamda sizin babanız ve belki babaların da babası. And why will he like you to be miserable? Neden o sizin üzüntülü olmanızı istesin? Actually, he is anxious for you to enter into his kingdom and enjoy his love and blessings. Onun tek istediği sizin onun o sevgi atmosferine girmenizdir. Başka bir şey değil. Thank you very much. Teşekkür ederim. Very nice. It was perfect.